Bugün size vida konusunu anlatacağım. Sökülebilen birleştirme elemanları, vidalı birleştirmeler. Gövdesi üzerine diş açılmış bağlama elemanlarının yardımıyla sökülebilir şekilde yapılan birleştirme olarak tanımlanır. Vidalı birleştirmelerde kullanılan ve standartlaştırılmış olan bu elemanların çeşitli yönlerden tanıtılması, resimlerinin çizilmesi, gösterilmesi ve birleştirme resimlerinin meydana gelmektedir. Diğer konularda ele alınıp incelenecektir. Burada cıvata somun ve saplama rondela somun birleştirmeleri görülmektedir. Vida dişlileri. Vida, silindirik ya da konik parçaların dış ya da iç yüzeylerine açılan helis şeklindeki kanallardır. Helisel kanalların meydana getirdiği çıkıntılara ise vida dişi denir. Makine parçalarını meydana getiren en önemli kısımlardan biri de vida dişleridir. Vida dişleri, makine elemanlarının sökülebilir birleştirilmesinde ve hareket iletiminde önemli rol oynar. Vidalı kısımların resimlerinin çiziminde standart kurallar uygulanır. Bu kuralların resmi çizen kişi tarafından iyi öğrenilmesi gerekir. Kurallardan önce vidalarla ilgili şekil ve terimleri tanımak ve öğrenmek gerekir. Vida dişlileri, genel tanımlar TS61. Helis, bir eksene, belirli uzaklıkta olan bir noktanın, eksen doğrultusunda aldığı yol ile bu noktanın açısal yolunun a/2 oranı sabit kalmak şartıyla çizdiği yörüngedir. Şekilde yörüngenin nasıl oluşturulduğu görülmektedir. Sağ helis eğrisi, sağ helis eğrisi açınımı. Helis açısı, çapı bölüm çapına eşit olan silindirin üzerindeki helisin herhangi bir noktasının teğet ile eksene dik düzlem arasındaki açıdır. Alfa, helis açısı. Genel tanımlar TS61. Vida, belirli bir açı altında birbirini kesen helis yüzeylerin meydana getirdiği geometrik şekillerdir. Helis yüzeyleri şekilde görelim. Bir helis yüzeyi. İkinci helis yüzeyi. Üçüncü helis yüzeyi. Dördüncü helis yüzeyi. Bir helis yüzeyi. Vida diş profili. Adım P = 60. Genel tanımlar TS61. Dış vida, bir silindirin dışında oluşan vidadır. Şekilde ve animasyonda görelim. İç vida, bir silindirin iç yüzeyinde oluşan vidadır. Şekilde ve animasyonda görelim. Vida ekseni, üzerine dış açılmış silindirin eksenidir. Şekilde görelim. Genel tanımlar TS61.
Vida dişi, bir silindirin yanal yüzeyinde, belirli bir açı altında birbirini kesen helis yüzeylerin oluşturduğu devamlı çıkıntıdır. Şekilde görelim. Vida boşluğu, bir silindirin yanal yüzeyinde, belirli bir açı altında birbirini kesen helis yüzeylerin oluşturduğu devamlı çıkıntıdır. Şekilde görelim. Genel tanımlar TS61. Diş yanı, vida dişinin yan yüzeyleridir. Şekilde görelim. Diş üstü, bir vida dişinde, iki komşu diş yanının birleştiği yüzeysel kısımdır. Şekilde görelim. Diş dibi, bir vida boşluğunda, iki komşu diş yanının kesişmesiyle oluşan profildir. Şekilde görelim. Genel tanımlar TS61. Diş yüksekliği h, eksene dik yönde, vida dibi ile diş üstü arasındaki uzaklıktır. Şekilde görelim. Diş profil açısı delta, iki komşu diş yanının eksenel düzlemde oluşturdukları açıdır. Şekilde görelim. Adım P, bir dişin veya bir vida boşluğunun, bir devirde başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki vida eksenine paralel bir doğru üzerinde ölçülen uzaklıktır. Şekilde görelim. Genel tanımlar TS61. Şekilde dış ve iç vidaların genel tanımları gösterilmektedir. Diş üstü çapı, diş dibi çapı, bölüm dairesi çapı. Genel tanımlar TS61. Profil üçgeni, temel profildeki, diş yanı uzantılarının kesiştiği üç noktanın oluşturduğu üçgendir. Şekilde görelim. Profil üçgeni yüksekliği, eksene dik doğrultuda, profil üçgeninin tepe noktasıyla tabanı arasındaki uzaklıktır. Bölüm PB, vida profilinde aynı yönde iki komşu dış yanı arasındaki bölüm doğrusu üzerinde ölçülen açıklıktır. Bölüm doğrusu, ekseni, vida ekseni ile aynı olan, vida dişi ve vida boşluğunu, eşit değerlerde kesen silindirin yüzeydeki doğrudur. Şekilde görelim. Genel tanımlar TS61. Temel profili, diş üstü çapı, bölüm çapı, diş dibi çapı ve açısal ölçüleri kapsayan teorik vida profillidir. Anma profilli, temel profil göre, boşlukları gösteren, tolerans ve saplamalar için esas teşkil eden vida ölçülerini kapsayan vida profillidir. Vida anma çapı d, vidanın diş üstü çapıdır. Genel tanımlar TS61. Vidalama boyu, birbirini kavramakta olan iki vidanın eksene paralel doğrultuda birbirini kavradıkları uzunluktur. Şekilde ve animasyonda görelim. Kalın dişli vida, herhangi bir vida anma çapı için seçim dizisinden en büyük adımı içeren genel kullanımlı vidadır. Şekilde ve animasyonda görelim.
İnce dişli vida. Herhangi bir vida anma çapı için kalın diş vida adımından daha küçük adımlı vidadır. Şekilde ve animasyonda görelim. Genel tanımlar TS61. Ağız, vida eksenine dik kesitte görülen vida diş boşluğudur. Bir ağızlı vida, ağız sayısı bir olan vidadır. Şekilde ağız ve adımı görelim. Çok ağızlı vida, ağız sayısı birden fazla olan vidadır. Şekilde ağızları ve adımları görelim. Genel tanımlar TS61. Sağ vida, eksen yönünde bakıldığında, saat ibresi yönünde kıvrılan ve eksen doğrultusunda ilerleyen vidadır. Şekilde ve animasyonda görelim. Sol vida, eksen yönünde bakıldığında, saat ibresinin ters yönünde kıvrılan ve eksen doğrultusunda ilerleyen vidadır. Şekilde ve animasyonda görelim. Vidaların sınıflandırılması. Açıldığı yüzeylere göre, diş profiline göre, ölçü sistemine göre, kullanım yerine göre, ağız sayısına göre, helis yönüne göre, silindirik vidalar, konik vidalar, üçgen vidalar, kare vidalar, trapez vidalar, testere dişi vidalar, yuvarlak vidalar, metrik vidalar, Whitworth vidalar, bağlantı vidaları, hareket vidaları, tek ağızlı vidalar, çok ağızlı vidalar, sağ vidalar, sol vidalar. Vidaların açıldığı yüzeylere göre sınıflandırma. Silindirik vida, silindirin iç ve dış yüzeyinde helis şeklindeki yüzeylerin meydana getirdiği geometrik şekildir. Şekil ve resimlerde görelim. Konik vida, koninin iç veya dış yan yüzeyinde helis şeklindeki yüzeylerin meydana getirdiği geometrik şekildir. Şekil ve resimlerde görelim. Vidaların diş profiline göre sınıflandırılması. Kare vidalar, dişlerin yanal yüzeyleri vida eksenine diktir. Kare vidaların standardı yoktur. Kare vidalar kuvvet iletmek maksadıyla ana millerinde ve pres millerinde kullanılırlar. Şekil ve resimde görelim. Trapez vidalar, hareket iletimi maksadıyla ana millerinde, sonsuz vidalarda ve pres millerinde kullanılırlar. Açıları 30 derecedir. Şekil ve resimde görelim. Vidaların diş profiline göre sınıflandırılması. Testere vidalar, diş profili 30 derece açılı ve tek yönlü eğiktir. Testere vida, tek yönlü kuvvetleri taşımak için hareket vidası olarak vinçlerde, krikolarda ve benzeri yerlerde kullanılır. Şekil ve resimde görelim.
Yuvarlak vidalar, fazla yüklere maruz millerde kumlu, tozlu ve paslanmaya müsait olan millerde kullanılırlar. Şekilde görelim. Vidaların ölçü sistemine göre sınıflandırılması. Metrik vida, diş profil açısı 60 derece olan bir eşkenar üçgen vidadır. Bu vidalar TS61'e 15'te standartize edilmiştir. Metrik vidalarda adım, milimetre cinsinden belirtilir. Vidanın elemanları adımına göre hesaplanarak bulunur. Anma ölçüsü, D eşittir D. Adım, P. Cıvata diş derinliği, H1 eşittir 0,6134 çarpı P. Somun diş derinliği, H1 eşittir 0,5413 çarpı P. Diş dibi yuvarlatma, R eşittir H bölü 6 eşittir 0,1443 çarpı P. Böğür çapı, D2 eşittir D2 eşittir D eksi 0,6495 çarpı P. Cıvata diş dibi çapı, D1 eşittir D eksi 1,2269 çarpı P. Somun diş dibi çapı, D1 eşittir D eksi 1,0825 çarpı P. Matkap çapı, DM eşittir D eksi P. Diş profil açısı, 60 derece. Hesaplanır ve ölçülendirilir. Vidaların ölçü sistemine göre sınıflandırılması. Metrik vida ölçüleri tablosu, hesaplama yapılmadan direkt olarak bu tablolardan ölçüleri alınabilir. Vidaların ölçü sistemine göre sınıflandırılması. Whitworth vida. Diş profil açısı 55 derece olan bir üçgen vidadır. Ölçüleri parmak sistemine göredir. Vidanın elemanları adıma göre belirlenir. Whitworth vidalarda adım, parmaktaki diş sayısı olarak verilir. Anma ölçüsü, D eşittir D. Dış dibi çap, D1 eşittir D1 eşittir D eksi 1,28 çarpı P. Böğür çapı, D2 eşittir D2 eşittir D eksi 0,640 çarpı P. Parmaktaki diş sayısı, Z. Adımı, P eşittir 25,4 bölü Z. Vida diş derinliği, H1 eşittir H1 eşittir 0,640 çarpı P. Diş profil açısı, 55 derece. Diş yuvarlatma, R eşittir 0,1375 çarpı P. Üçgen yüksekliği, H eksi 0,960 çarpı P. Hesaplanır ve ölçülendirilir. Vidaların ölçü sistemine göre sınıflandırılması. Whitworth cıvata ve somun ölçüleri tablosu, hesaplama yapılmadan direkt olarak bu tablolardan ölçüleri alınabilir. Vida dişlilerin teknik resimde gösterilmesi. Dış vidanın gerçek görünüşü. Diş üstü çapı, D. Diş dibi çapı, D3. Bölüm dairesi çapı, D2. Dış vidanın gösterilmesi. Diş dibi çapı, D3. Diş üstü çapı, D. Diş dibi daire çizgisi. Diş üstü daire çizgisi. Vida sonu. Vida dişlilerin teknik resimde gösterilmesi. İç vidanın gerçek görünüşü. Diş dibi çapı, D3. Bölüm dairesi çapı, D2. Diş üstü çapı, D. İç vidanın gösterilmesi. Diş dibi çapı, D3. Diş üstü çapı, D. Diş üstü daire çizgisi. Diş dibi daire çizgisi. Vida dişlilerin teknik resimde gösterilmesi. Vidalarda dairesel görünüşler. (3/4) dairenin çeşitli pozisyonları. Konik dış vidanın gösterilmesi.
Kesitlerde dış vidalar. Kısmi ve kopartılmış görünüşlerde vidalar. Vida dişlilerin teknik resimde gösterilmesi. Kesitlerde iç vidalar. Boydan boya iç vida. Kör delikte iç vida. Kopartılmış kesitte vida dişi. Ara kesitte vida dişi. Vida dişlilerin teknik resimde gösterilmesi. Kesitlerde iç vidalar. Somun iç vida. Konik iç vida. Vida dişlilerin teknik resimde gösterilmesi. Görünmeyen dış vidalar. Kademesiz dış vida. Kademeli dış vida. Normal görünüşlerde iç vida. Boydan boya iç vida. Kör delik iç vida. Vida dişlilerin teknik resimde gösterilmesi. Gerçek şekilde vida montajı. Dış vida. İç vida. Vidalama boyu. Diş dibi çapı. Bölüm dairesi çapı. Diş üstü çapı. Animasyonunu görelim. Vida dişlilerin teknik resimde gösterilmesi. Teknik resimde vida çizimi. Dış vida. İç vida. Diş dibi çapı. Diş üstü çapı. Vida dişlilerin teknik resimde gösterilmesi. Vida çap ölçüleri. Tek ağızlı ve sağ helis vidalar. Vida cinsi. Sembol. Ölçü değerleri. Örneklerle gösterilmiştir.
Vida dişlilerin teknik resimde gösterilmesi. Vida çap ölçüleri. Ağız sayısı çok olan ve sol helis vidalar. Örneklerle gösterilmiştir. Vida dişlilerin teknik resimde gösterilmesi. Dış vidaların ölçülendirilmesi. Gerçek şekil, gerçek ölçüler. Örnek resmi görelim. Animasyonu görelim. Gerçek ölçüler, pratik çizim. Vida dişlilerin teknik resimde gösterilmesi. Kör deliklerde vida çizimi ve ölçülendirme. Gerçek ölçüler, gerçek çizim. Örnek resmi görelim. Animasyonu görelim. Gerçek ölçüler, pratik çizim. Vida dişlilerin teknik resimde gösterilmesi. Boydan boya deliklerde vida çizimi ve ölçülendirme. Gerçek şekil, gerçek çizim. Örnek resmi görelim. Animasyonu görelim. Gerçek ölçüler, pratik çizim. Vida dişlilerin teknik resimde gösterilmesi. Çap, 6 mm'den küçük eşit ise sadeleştirilerek gösterilmesi. TS 5413'e göre vida uç biçimleri. Tabloya bakılarak ölçüleri belirlenir. BU bombesiz veya içe bombeli uç. Animasyonu görelim. PU pahlı uç. Animasyonu görelim.
TS 5413'e göre vida uç biçimleri. MU mercimek başlı uç. Animasyonu görelim. KKU kesik koni uç. Animasyonu görelim. TS 5413'e göre vida uç biçimleri. KMU kısa memeli uç. Animasyonu görelim. UMU uzun memeli uç. TS 5413'e göre vida uç biçimleri. KBU kısa memeli bombeli uç. Animasyonu görelim. KU konik uç. Animasyonu görelim. TS 5413'e göre vida uç biçimleri. KMK kısa memeli konik uç. Animasyonu görelim. MKU memeli kopilya delikli uç. Animasyonu görelim. KKÇ pahlı konik çukur uç. Animasyonu görelim. TS 5265'e göre vida sonları, tabloya bakılarak ölçüleri belirlenir. Gerçek şekli. Teknik resimde gösterilmesi. TS 5265'e göre vida sonları, tabloya bakılarak ölçüleri belirlenir. Gerçek şekli. Teknik resimde gösterilmesi. TS 5265, 1'e göre vida sonları, tabloya bakılarak ölçüleri belirlenir. Şekil ve animasyonları görelim.
TS 5265, 2'ye göre vida sonları, tabloya bakılarak ölçüleri belirlenir. Şekil ve animasyonları görelim. Dış vida ve iç vida sonu boyutları. Kılavuzla açılan vidalarda. Tabloya bakılarak ölçüleri belirlenir. Animasyonu görelim. Dış vida ve iç vida sonu boyutları. Tezgahta açılan vidalarda. Tabloya bakılarak ölçüleri belirlenir. Animasyonu görelim. Dış vida sonu boyutlar. Tabloya bakılarak ölçüleri belirlenir. Animasyonu görelim.